Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kapalı lahmacun tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra unu ve tuzu güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açtım. 2 bardaktan çok az, daha fazla su kullandım. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumuz orta sertlikten biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Mantı hamurundan bir tık daha yumuşak olması gerekiyor. Lahmacun yaparken bu püf noktasına dikkat edin. Üzerine harcı sürdüğünüz zaman eğer yaptığınız hamur yumuşaksa elinizde paramparça olacaktır. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladım, masaya aldım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu kenara aldım. Dinlenmesi için iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 3 adet küçük boy soğanımı soydum. 4'e bölüp blender'a alıyorum. 5-6 adet yeşil biber ekliyorum. Malzeme miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Domates ve kapya biber kullanmayacağım. Yapmış olduğum sosun içerisinde kapya biber de var. Yarım demetten biraz daha az olacak şekilde maydanoz ekledim. Domates sosundan gezdiriyorum. İçerisinde kapya biber de var. Blender'da şöyle bir çekiyorum. Malzemeleri doğrayıcı ile güzelce doğradıktan sonra kıymanın üzerine ekliyorum. Yaklaşık 350 gram kadar yağlı kıyma kullandım. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, pul biber, karabiber, toz kırmızı biber ekledim. Çeyrek çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağ ekledim. 1,5 yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. Salçalar ev yapımı olduğu için tuz miktarını ona göre ayarladım. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sosu azar azar ekleyerek kıvamını yakalamaya çalışıyorum. 4-5 adet domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Ayrıca 1 adet kapya biber de kullanabilirsiniz. Sosu tamamen kullandım. İstediğim kıvama geldi. İyice karıştırıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendirdim. Bu arada hamurum da dinlendi.
Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Tavanın büyüklüğüne göre bezelerimi ayarlıyorum. 36 santimlik tava kullanacağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezeleri yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Undan destek alarak açabildiğim kadar açıyorum. Bu tarifte ne kadar ince açarsanız o kadar güzel oluyor. İlk etapta merdane yardımı ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Dilerseniz sadece merdane, sadece oklava kullanabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Dört tane yufkayı yeteri kadar açtım. İç harcından bolca koyuyorum. İç harcını tamamen kendi damak tadınıza göre daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Kaşık yardımı ile güzelce yayıyorum. Eşit bir şekilde yayılmasına dikkat ediyorum. Diğer bir bezeyi üzerine kapatıyorum. Kenar kısımlarından çok da bastırmayacak şekilde yapıştırıyorum. Sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru açtım. Üzerine iç harcından koyuyorum. Çocuklar çok aşırı iç istemediği için burada biraz az kullandım. Diğerlerinde daha da bolca kullandım. Çocuklara yaptığıma biraz az koydum. Diğerini üzerine kapattım. Kenarlarına çok az bastırıyorum. Tamamen yapışmasına gerek yok. Tavayı iyice ısıttım. Çok az sıvı yağ sürdüm. Dışının çıtır olması için isterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Lahmacunu kısık ateşte pişiriyorum ki içerisi de güzel bir şekilde pişsin. Ara ara yükseltebilirsiniz güzel bir şekilde kızarması için. Çevire çevire kızartmaya dikkat edin. Her yeri eşit bir şekilde kızarıp pişsin.
Çok lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha gösteriyorum. İçi bu şekilde tamamen pişmiş oluyor. Kapalı lahmacunlarımı pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.